Herkese esenlikler diliyorum. Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Ben Erel. Uzunca bir aradan sonra yeniden sizlere bir içerik çekeyim dedim. Unutturmayayım kendimi. Zaten aklımda olan birkaç içerik notlarım vardı. Şu an o notuma bakarak sizlere yanlış bilinen otomobil terimlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü genellikle çok sık duyuyorum ve yanlış kullanılan kelimeler beni rahatsız ediyor. Biraz takıntılı olduğumdan dolayı kelimelere. Öncelikle bir jeneriği görelim. Ardından direkt konuya giriş yapalım. Tekrar birlikteyiz. Şimdi benim en çok duyduğum yanlış telaffuz edilen egzoz, egzoz, exhaust. Zaten bildiğiniz gibi bu kelime yabancı dilden exhaust'tan geliyor. Dilimize artık dönüşe dönüşe farklı söylemlerle ki tabelalarda da dikkatinizi çeker. Sanayide kafa karışıklığı çok var. Her türlüsünü görebiliyorsunuz. Doğrusu egzoz. Hemen şuradan. Evet. İkinci kelimemiz benim en çok duyduğum ve Ankaralılardan daha çok. K'leri G yapmayı çok seviyorlar. Grank. Krank. Aynı şey egzantrikte de geçerli. Eksantrik de diyorlar. Ankara ve Konya'da falan çok duyuyorum bunu. Doğrusu egzantriktir. İngilizcesi de camshaft'tır. Yani aynı şeyde crank, shaft, camshaft. Birisi crank, birisi de egzantrik, camshaft. Neyse çok İngilizcesine takılmayalım. Ben sadece beni gözüme çarpan yani kulağıma çarpan diyeyim daha doğru olur. Sizlerle doğrusunu düzeltmesini yaparak sizlere paylaşmak istiyorum. Ve benim atladığım olursa siz de aşağıda yorumlarda belirtin. Duyduğunuz enteresan yanlış telaffuz edilen ve yanlış kullanılan kelimeler. Mesela en çok dikkatimi çeken de süspansiyonla amortisör. İkisinin aynı şey olduğunu zannediyorlar ama halbuki süspansiyon komple yay, amortisör veya makas, torsiyon neyse o sistemin komple adına süspansiyon demişler. Yay ayrı, şok emici yani amortisör ayrı. İkisinin toplamı bir süspansiyon ediyor. Daha önceden bahsettim mi emin olamadım şu an ama bir yerde daha bahsetmiştim. Neyse. Süspansiyonla amortisörün farkı o. Orada bir yanlışlık var. Onu da belirtmek istedim. Jant. Jant diyen de var. Kimisi tekerlek diyor ama tekerleği de yanlış. Tam bu Türkçe dersi vermiyoruz burada da yani tekerlek jantla lastiğin birleşmiş haline tekerlek deniyor. Jant da bizim alüminyum veya çelik olarak kullandığımız parçanın adıdır. Jant. Jandarmayla. Ve en çok tutulduğum iki kelime var. Onları söylemek istiyorum. İstop etmek. Yani sonuçta biz arabayla yakar top oynamıyoruz. Değil mi? İstop diye bir şey yok. Stop etmek var. Stop da İngilizce'de dur demek. Gayet basit. Dur ettim. Neden böyle bir dilimize geçmiş onu da anlamıyorum ama dur etmek diye bir şey yok. Motoru durdurmak var. Motor stop etti. Artık dilimize yerleştiği için bu saatten sonra kimseyi değiştiremem ama stop değil. Stop. Zaten ekranda, kadranda stop yazısından dolayı herhalde stop etmek kelimesi çıkıyor. Bir de stepne. İstepne, istetme, istetme. Böyle farklı farklı varyasyonlar var. Stepne diyemiyorsan kardeşim yedek lastikte. Yani bunu amcalardan çok duyuyorum. İstepne nasıl iyi bağlamışlar önüne o da enteresan bir konu. Sonraki kelimeme geleyim. O da çok bilinmez. Yine bir ufak bir genel kültür notu olsun. Sunroof'u biliyorsunuz. Sun, güneş, roof, çatı, güneş çatısı. Tam Türkçe'ye çevirirsek arabanın tavanında olan pencere. Bunun Türkçe'ye yeni değildi. Daha böyle 80'den önce doğanlar daha çok kullanmış bu kelimeyi. Şıpıdak. Sunroof'a şıpıdak denmesinin sebebini de hemen açıklıyorum.
Almanca'da Şıpıdak, Spielbach. Hemen şöyle göstereyim. Böyle yazılıyor ama kulağa gelmesi Şıpıdak olarak çevrilmiş. Kulaktan dolma bilgiyle hani Spielbach, Şıpıdak. Mesela kaput kelimesi de oradan bir dönüşüme uğramış. Kaput, motor kaputunun kelimesi aslında yine onun da bir geçmişinde kaput hasar almış veya yıpranmış, kırılmış manasında Almanca bir kelime. O da yine söylene farklı bir anlama gelmiş. Motor kaputu veya işte adam kaportayı, karoseri gösteriyor. O sırada dile öyle geçmiş. Karoseri, karoser, karoseri. Yine bu da yabancı kökenli bir kelime. Arabanın komple gövdesini anlatan, yani aslında gövde, Türkçe gövde diyebileceğimiz bir kelime. Böyle ufak tefekten fazlası da var da yanlışlar var. Şu an mesela benim not aldığım ve yazdıklarımın arasında bunlar var. Atladığım varsa sizin de duyduğunuz, mesela marş etmek, marş basmak değil de gibi farklı yöreselde farklılıklar gösterebiliyor. Kelimeler varsa dikkatinizi çeken veya size komik gelen veya sizi rahatsız eden lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü çok farklı söylemler var. Özellikle de bir parça bir şey konusunda başka bir ildeyseniz adama bir şey anlattığımda aynı dili konuşsak da aynı sektörün dili olmamış oluyor. Çünkü o bölgede çok farklı kelimeler kullanılıyor. Özellikle yedek parça geçmişimde müşterilere bir şey anlatırken yani müşterinin benden bir isteği oluyordu. Bir parçayı söyledi. Şu an aklımda değil o kelime. Şu var mı diyor. Şimdi öyle bir farklı bir şey söylüyor ki yani hani abi diyorum o ne? Ya diyor yok mu işte bilmem ne. Abi diyorum hani başka bir şey ne işte şöyle de böyledir falan filan. Anlata anca anlaşabiliyorduk. Mesela en çok da acemilere yaptığımız çok eğlenceli bir şaka vardı. Egzoz bur Egzoz burcu mu? Egzoz Egzoz burcu mu diyorduk ya? Galiba egzoz burcuydu. Depodan egzoz burcunu getirsene falan diye. Şimdi kelime yani sektörel, otomotiv içerisinde kullanılan parçaların isimlerini bilmeyen genç acemi arkadaşlar gidiyor. Şimdi burç deyince işte ne bileyim rulman getiriyor kimi zaman. Kimi zaman motor kulağı gibi o alt yuvarlak metalli kulaklardan var. Şöyle göstereyim. Onun gibi bir şeyler alıp geliyor. Ya diyor abi bu neymiş falan. Ondan sonra biz böyle kendimizce eğleniyorduk. Vesaire vesaire. Arkadaşlar yine az önce söylediğim gibi varsa komik bildiğiniz, benim bilmediğim, burada sözü geçmeyen kelimeler, isimler daha doğrusu parça isimleri, onları da sizden aşağıda yorumlarda yazmanızı istiyorum. Uzun bir süre ara verdim. Biraz uzak kaldım. Neden uzak kaldın? Beyaz Oğlan nerede? Ne yaptın? Neredeler? Derseniz Beyaz Oğlan projesini kapattım. Beyaz Oğlan'ı sattım. Biraz geldiler bana uğraş. Onu elimden çıkarttım. O sırada da ufak bir taşınma işleri vesaire derken 6 ay içerik üretmemiş oldum. Yine bir ufak geri dönüş olsun. Yavaş yavaş bilgilerle yine başlayalım. Sonra söktaklarımıza geçeriz. Şimdilik uzun bir aradan sonra ilk çıtır çerez videomuz bu olsun. Umarım bu geyik muhabbetli videomu beğenmişsinizdir. Devamı için lütfen abone ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.